Sihir bakanı olmaya sadece bir adım uzaktayken yasak ormanın derinliklerinde isimsiz bir kemiğe dönüştürüldü. Kimden mi bahsediyoruz? Bir zamanlar bakanlığın en korkulan ismi olan Bartemius Crouch Sr. Bugün onun başarıdan trajediye uzanan, akıllara durgunluk veren hikayesini inceliyoruz. Peki, zirveye bu kadar yaklaşmış, kurallara ve düzene olan sarsılmaz bağlılığıyla bir efsane haline gelmiş bir kanun adamı, nasıl oldu da sahip olduğu her şeyi kaybetti ve en acısı kendi öz oğlu tarafından vahşice katledildi? Bu sorunun yanıtı, basit bir ihanet ya da siyasi bir skandal hikayesinden çok daha derinlerde, çok daha karanlık katmanlarda gizli. Bu yanıt, hırsın, sırların ve kokmuş aile bağlarının nedenli tehlikeli olabileceğinde ve belki de en önemlisi, karanlıkla savaşırken o karanlığın ta kendisine dönüşme riskinde saklı. Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Gelin, Barty Crouch Sr.'ın köklü bir ailede doğuşundan, o korkunç ve yalnız güne uzanan bu karanlık, ibretlik ve trajedi dolu hikayeyi birlikte mercek altına alalım. Unutmayın, bu sadece bir adamın görkemli düşüşünün değil, aynı zamanda Lord Voldemort'un geri dönüşüne giden yolda ne kadar kritik ve talihsiz bir piyon olduğunun da hikayesidir. Asalarınız hazırsa, Lumos. Bartemius Crouch'un karmaşık karakterini ve trajik kaderini tam anlamıyla anlamak için onun sadece bir birey değil, aynı zamanda büyücü dünyasının aristokrasisi olarak kabul edilen Kutsal 28 listesindeki köklü bir safkan ailesinin son halkalarından biri olduğunu kavramak gerekir. Crouch ailesi, nesiller boyunca Sihir Bakanlığı koridorlarında hukuka, düzene ve geleneklere olan sarsılmaz, hatta fanatik bağlılıklarıyla bilinen, hem saygı duyulan hem de bir o kadar çekinilen bir hanedandı. Crouch'un soy ağacı hakkında sıkça dile getirilen ve karakterine dair önemli ipuçları barındıran bir hayran teorisi mevcuttur. Bu, kanonda asla doğrulanmamış, tamamen spekülatif bir iddia olsa da üzerinde düşünmeye değerdir. Teoriye göre Bartemius'un annesi, Black ailesinin bir ferdi olan Caris Black, babası ise Casper Crouch'tu. Eğer bu soy ağacı bağlantısı doğru olsaydı, Barty Sr. yalnızca Weasley ve Longbottom gibi önemli ailelerle uzaktan akraba olmakla kalmaz, aynı zamanda büyücü dünyasının iki zıt ve güçlü ideolojisinin canlı bir birleşimi olurdu. Black ailesinin safkanlık takıntısı ve Crouch ailesinin kanun ve düzen saplantısı. Bu iki kutuplaşmış özellik, onun karakterinin temelini oluşturacak, onu zirveye taşıyan en büyük gücü olacak ama aynı zamanda onu yok oluşa sürükleyen en ölümcül zayıflığı haline gelecekti. Hogwarts'ta geçirdiği yıllar hakkında kanonda neredeyse hiçbir detay bulunmuyor. Hangi binadan mezun olduğu bile kesin olarak bilinmiyor. Ancak keskin zekası, 200'den fazla dili akıcı şekilde konuşabilmesi ve kuralcılıkla harmanlanmış dizginsiz hırsı göz önüne alındığında, hayranları onun ya bilginin peşindeki Ravenclaw'a ya da gücü arzulayan Slytherin'e ait olabileceğini kuvvetle tahmin ediyor. Hangi binada olursa olsun, kesin olan tek bir şey vardı. Genç Bartemius'un gözünü diktiği tek bir hedef vardı. Sihir Bakanlığı'nın mutlak zirvesine tırmanmak. Ve gerçekten de tırmandı. Kariyer basamaklarını olağanüstü bir hızla çıkan Crouch, kısa sürede bakanlığın en parlak ve gelecek vadeden bürokratlarından biri olarak kendini kanıtladı. Özellikle 1970'lerde Lord Voldemort'un ilk kez güç kazanmasıyla birlikte, Crouch'un katı, tavizsiz ve acımasız duruşu, korku ve kaos içinde yaşayan büyücü toplumu için bir umut ışığı oldu. Sihirli Yasal Yaptırım Dairesi'nin başkanlığına atandığında, artık büyücü Britanyası'nın en güçlü ve etkili adamlarından biri haline gelmişti. Crouch göreve gelir gelmez Voldemort ve onun ölüm yeğenlerine karşı eşi benzeri görülmemiş topyekün bir savaş başlattı. Felsefesi son derece basitti. Ateşe ateşle karşılık vermek. Karanlıkla savaşırken karanlığın en acımasız yöntemlerini kullanmaktan bir an bile çekinmedi. Bu dönem onun kariyerinin zirvesi olduğu kadar ahlaki ve ruhen çöküşünün de başlangıç noktasıydı. Sirius Black'in deyişiyle Crouch, karanlık taraftaki pek çok kişi kadar acımasız ve zalim birine dönüşmüştü. Seherbazlara, ölüm yiyen olduğundan şüphelenilen kişilere karşı affedilmez lanetleri kullanma yetkisi verdi. Bu politika, savaşın ne kadar çığırından çıktığını ve Crouch'un adalet adına ne kadar ileri gidebileceğini, hangi çizgileri ne kadar kolay aşabildiğini net bir şekilde gösteriyordu. Bu dönemde kamuoyundaki popülaritesi o kadar artmıştı ki bir sonraki Sihir Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Halk, Voldemort'un istediği terörden bıkmış, usanmıştı.
ve Crouch'un demir yumruğunu bir kurtuluş reçetesi olarak görüyordu. O, düzenin, gücün ve kararlılığın somutlaşmış haliydi. Ancak tam da bu sıralarda kariyerinin parlak ışıklarının ardında, özel hayatının karanlık dehlizlerinde gelecekteki çöküşünün acı tohumları atılıyordu. Sirius Black'in belirttiği gibi, Crouch'un hayatındaki en büyük ve affedilmez hatalarından biri ailesine, özellikle de oğluna neredeyse hiç vakit ayırmamasıydı. Ofisten bir kez olsun erken çıkıp kendi oğlunu tanımaya, onun dünyasını anlamaya çalışmamıştı. Kariyerine o kadar körü körüne odaklanmıştı ki, karısı ve tek oğlu Bartemius Crouch Jr., onun bu görkemli kariyerinin devasa gölgesinde adeta kaybolmuştu. Babasının bu ezici beklentileri, duygusal mesafesi ve bariz ihmalkarlığı altında büyüyen Barty Jr., bir yandan umutsuzca babasının gözüne girmeye çalışırken, diğer yandan ona karşı derin ve tehlikeli bir öfke biriktirdi. Bu ihmal, bu duygusal boşluk, Karanlık Lord'un zehirli fısıltılarının yeşereceği en verimli toprağı hazırlıyordu. Crouch, Britanya'nın dört bir yanında ölüm yiyenleri avlarken, kendi evinin duvarları arasında bir ölüm yiyen yetiştiğinin farkında bile değildi. Birinci Büyücülük Savaşı, Lord Voldemort'un bir bebek tarafından beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolmasıyla sona erdiğinde, sihir dünyası kolektif bir rahat nefes aldı. Ancak savaşın bıraktığı enkazın altından çıkanlar, mücadelenin ne kadar derin ve onarılamaz yaralar açtığını tüm çıplaklığıyla gösteriyordu. İşte bu yaraların en şok edici, en sansasyonel olanlarından biri, doğrudan Bartemius Crouch'un kalbine bir hançer gibi saplanacaktı. Voldemort'un düşüşünden çok kısa bir süre sonra, aralarında Bellatrix Lestrange gibi fanatik isimlerin de bulunduğu bir grup ölüm yiyen, seherbazlar Frank ve Alice Longbottom'a, efendilerinin nerede olduğunu öğrenmek amacıyla Cruciatus lanetiyle akıl almaz bir işkence uyguladı. Bu korkunç suçun failleri arasında kimsenin aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir isim vardı. Bartemius Crouch Jr. Bir sonraki sihir bakanı olarak görülen adamın öz oğlu bir ölüm yiyendi. Bu, Crouch Sr. için hayal bile edilemeyecek, kariyerini ve itibarını yerle bir edecek bir skandaldı. Yakalanan ölüm yiyenlerin Bizangamot'taki duruşması, modern büyücülük tarihinin en trajik baba-oğul yüzleşmelerinden birine sahne oldu. Dumbledore'un düşünseninden tanık olduğumuz o yürek parçalayan sahnede, genç Barty Jr. perişan bir halde, zincirlenmiş bir şekilde, "Baba, söyle onlara, ben yapmadım, masumum," diye yalvarıyordu. Korku ve umut dolu gözleri, salonun en yüksek yerinde, demir bir tahta oturan, yüzünde tek bir duygu belirtisi dahi olmayan babasına kilitlenmişti. Peki, hayatını kanuna ve düzene adamış Bartemius Crouch Sr. ne yaptı? Bir an bile tereddüt etmedi. Oğlunun gözlerinin içine buz gibi bir soğuklukla baktı ve o metalik sesiyle tüm sihir dünyasının önünde onu reddetti. "Sen benim oğlum değilsin." Ve sonra en ufak bir duygu kırıntısı göstermeden gardiyanlara emretti. "Götürün onu." Sirius Black'e göre bu bir yargılama değil, tamamen bir halkla ilişkiler gösterisiydi. Crouch, oğlunu gözünü kırpmadan Azkaban'a ömür boyu hapse mahkum ederek sarsılan kendi itibarını kurtarmaya, kim olursa olsun adaletten kaçamaz mesajını vermeye çalıştı. Ancak bu zalimce hareket tam tersi bir etki yarattı. Evet, kanuna olan mutlak bağlılığını göstermişti ama aynı zamanda bir baba olarak ne kadar kalpsiz ve acımasız olabileceğini de tüm dünyaya kanıtlamıştı. Bu olay, onun sihir bakanı olma hayallerinin acı sonu oldu. Kamuoyu desteğini yitirdi ve Cornelius Fudge bakan olurken, Crouch gözden düşerek bir nevi sürvin yeri olan Uluslararası Sihirsel İşbirliği Dairesi'nin başına atandı. Fakat Crouch ailesinin trajedisi burada bitmedi. Oğlunun Azkaban'a gönderilmesi zaten hassas bir yapıya sahip olan karısını tamamen yıktı. Bu acıya dayanamayan kadın günden güne eridi ve sonunda ölüm döşeğine düştü. Son nefesini vermeden önce kocasından son, akıl almaz bir şey istedi. Oğullarını o cehennemden kurtarmasını. İşte tam bu noktada Crouch'un karakterinin en derin çelişkisi, en büyük ikiyüzlülüğü ortaya çıkar. Hayatında belki de ilk ve son kez bir kuralı hem de en temel kanunlardan birini çiğnemeye karar verdi. Karısına olan sevgisi ya da belki de suçluluk duygusu tüm hayatını üzerine inşa ettiği prensiplerinden daha ağır basmıştı. Plan, şeytani olduğu kadar dahiceydi. Karısıyla birlikte Azkaban'a oğlunu son bir kez ziyaret etme bahanesiyle gitti. Orada yanlarında getirdikleri çok özlü iksiri kullanarak anne ile oğul yer değiştirdi. Barty Jr., annesinin suretinde Azkaban'dan özgürlüğe yürürken ölmekte olan annesi, oğlunun suretinde o soğuk hücrede kaldı. Kısa bir süre sonra da orada bir ölüm yiyen olarak öldü ve Azkaban'ın kimsesizler mezarlığına gömüldü. Crouch oğlunu kurtarmıştı ama ne pahasına. Onu eve getirdi ve varlığını tüm dünyadan tamamen gizlemesi gerekiyordu. Onu kontrol altında tutmak ve kaçmasını engellemek içinse
affedilmez lanetlerden birini, Imperius lanetini kullandı. Bütün kariyerini, karanlık sanatları ve onu kullananları lanetleyerek inşa eden adam, şimdi kendi öz oğlunu, kendi evinin çatısı altında bir ölüm yiyen lanetiyle kontrol altında tutuyordu. Bu korkunç sırrı ondan başka sadece bir kişi daha biliyordu. Ailenin sadık ve masum evcini Winky. Yıllarca bu korkunç sırrı saklamanın ve her an açığa çıkma korkusunun ezici ağırlığı altında yaşayacaktı. Görkemli çöküş başlamıştı. Takip eden 12 uzun yıl, Crouch Senior için sessiz bir düşüş, sürekli bir paranoya ve kendi kendini yiyip bitiren bir vicdan azabının hikayesiydi. Uluslararası Sihirsel İşbirliği Dairesi'ndeki yeni görevi, eski gücünün ve yetkisinin yalnızca solgun bir gölgesiydi. Artık o, Percy Weasley gibi hırslı ve toy gençlerin hayran olduğu, ancak eski meslektaşlarının mesafeli durduğu, geçmişte kalmış, trajik bir figürden ibaretti. Percy'ye ısrarla Weatherby diye hitap etmesi bile onun artık detaylardan ne kadar koptuğunu, zihninin o eski keskinliğini nasıl yitirdiğini ve yavaş yavaş nasıl yıprandığını gösteren küçük ama önemli bir işaretti. Ancak asıl dram, onun o dışarıdan son derece sessiz ve düzenli görünen evinin duvarları arasında yaşanıyordu. Her gün, her saat, kendi oğlunu zihnini tamamen kontrol eden bir lanetle esir tutuyordu. Tüm hayatını kanunların üstünlüğüne adamış bir adamın, her gün en temel ve affedilmez kanunlardan birini çiğnediğini hayal edin. Bu sürekli stres, bu ahlaki çelişki, onun o katı ve demirden kişiliğini yavaş yavaş aşındırmış, bir asit gibi eritmiş olmalı. Oğlu Barty Junior içinse durum daha da korkunçtu. Imperius laneti altında geçen 12 yıl. Babasının onu sevdiği için kurtarmadığını, sadece Azkaban'daki karanlık hücresini kendi evindeki başka bir görünmez hücreyle değiştirdiğini acı bir şekilde fark etmişti. Bu tehlikeli ve pamuk ipliğine bağlı denge 1994 yazına kadar bir şekilde mucizevi bir biçimde devam etti. Evcini Winky'nin sürekli kontrol altında tutulan genç efendisine bir ödül olarak Quidditch Dünya Kupası finaline götürmesi için sahibine günlerce yalvarmasıyla her şey değişti. Crouch Senior, inanılmaz bir risk alarak, belki de oğlunun zihninin lanet altında ne kadar güçlendiğini küçümseyerek bu teklifi kabul etti. Bu karar, sonun geri sayımını başlatan kritik hata olacaktı. Daha da kritik ve talihsiz olan olay ise Bertha Jorkins'in o meşhum ziyaretiydi. Bertha, Crouch'un dairesinde çalışan, aşırı meraklı ama bir o kadar da unutkanlığı ile bilinen bir cadıydı. Bir şekilde bir evrak getirdiği bir gün, Crouch'un evindeki bu büyük sırrı, Barty Junior'ın varlığını keşfetti. Paniğe kapılan Crouch, Bertha'nın hafızasını o kadar güçlü ve acemice bir hafıza büyüsüyle sildi ki, bu büyü Bertha'nın zihnine kalıcı ve onarılamaz bir hasar verdi. Crouch, tehlikeyi atlattığını, sırrını koruduğunu sanmıştı ama feci şekilde yanılıyordu. Bertha Jorkins, o yaz Arnavutluk'ta yaptığı tatil sırasında saklanan Peter Pettigrew ile karşılaştı. Pettigrew, onu zorla Voldemort'a götürdü. Henüz zayıf ve bedensiz bir halde olan Voldemort, işkenceyle Bertha'nın hasarlı zihninin en derinliklerine inmeyi başardı ve orada paha biçilmez iki sır buldu. Hogwarts'ta Üç Büyücü turnuvasının düzenleneceği ve daha da önemlisi, sadık hizmetkarı Barty Crouch Jr.'ın hayatta olduğu ve babasının evinde saklandığı. Bu bilgi, Voldemort'un aylardır aradığı eşsiz fırsattı. Kıl kuyruk ile derhal İngiltere'ye gelerek Crouch'ların evine bir baskın düzenlediler. Bir anda bütün roller tersine dönmüştü. Bu kez Imperius laneti altına alınan Barty Crouch Senior'ın ta kendisiydi. Oğlu Barty Junior ise 12 yıllık zihinsel esaretten sonra nihayet özgürdü ve taptığı efendisine kavuşmuştu. Voldemort'un şeytani planı hazırdı. Barty Junior, çok özlü iksir kullanarak efsanevi seherbaz Alastor Deligöz Moody'nin kılığına girecek, Hogwarts'a sızacak ve Harry Potter'ı manipüle ederek Üç Büyücü turnuvasının sonunda Voldemort'a ulaştıracaktı. Bu sırada gerçek Barty Crouch Senior kendi evinde, kendi oğlunun gardiyanlığında bir mahkumdu. Voldemort'un Imperius laneti altında planın bir parçası olarak bakanlıktaki işlerini yürütmeye ve her şey normalmiş gibi davranmaya zorlanıyordu. Quidditch Dünya Kupası'ndaki tuhaf ve hasta görünümü, Percy'ye gönderdiği çelişkili ve anlamsız talimatlar gibi olaylar, onun artık kendi iradesine sahip olmadığının dışarıya yansıyan zayıf işaretleriydi. Ancak Crouch'un içinde o eski, inatçı ve iradeli adamdan bir parça hala amansızca savaşıyordu. Bu umutsuz ve sessiz mücadele onu trajik sonuna bir adım daha yaklaştıracaktı. Bartamius Crouch Senior'ın zihni tam anlamıyla bir savaş alanına dönmüştü. Yıllar boyunca başkalarını kontrol etmek, düzeni sağlamak için bir silah olarak gördüğü Imperius laneti, şimdi kendi beynini bir hapishaneye çevirmişti. Ancak Crouch'un o meşhur inatçı ve demir iradesi, lanetin zihnindeki boğucu etkisine karşı direnmeye başladı. Aylar geçtikçe zihninde kısa süreli küçük aydınlanma anları beliriyor
Bilincinin sisleri arasında gerçeğin korkunç parçalarını birleştirmeyi başarıyordu. Oğlu serbestti. Tamamen özgürdü ve Karanlık Lord'a hizmet ediyordu. Hogwarts'ta Harry Potter'ı hedef alan şeytani bir plan dönüyordu. İçinde, kariyerinin başındaki o eski görev bilinci son bir kez uyandı. Ne pahasına olursa olsun Dumbledore'u uyarmak zorundaydı. 1995 yılının Mayıs ayının sonlarında yağmurlu bir gecede o an geldi. Lanete karşı verdiği amansız savaşı bir anlığına da olsa kazandı ve zihnindeki zincirleri kırarak evinden kaçtı. Tek bir hedefe, Hogwarts'a doğru, adeta içgüdüsel bir şekilde yola çıktı. Üstü başı perişan, kıyafetleri yırtık, aklı sürekli gelip giden, delirmiş bir adam gibiydi. Ama tek bir amacı vardı. Dumbledore'u bulmak ve ona her şeyi, tüm felaketi anlatmak. Sonunda Hogwarts arazisine, yasak ormanın tekinsiz kenarına kadar ulaşmayı başardı. Büyük bir şans eseri, orada antrenman yapan Harry Potter ve Viktor Krum ile karşılaştı. Crouch, nefes nefese, kesik kesik konuşarak acilen Dumbledore'u görmesi gerektiğini, Bertha Jorkins'in öldüğünü, oğlunun kendi hatası olduğunu ve Karanlık Lord'un güçlendiğini söyledi. Harry, durumun olağanüstü ciddiyetini anladı ve adama beklemesini söyleyerek Dumbledore'u çağırmak üzere şatoya doğru koştu. Bu, Harry Potter'ın Bartemius Crouch Sr.'ı canlı olarak son görüşü olacaktı. Harry oradan ayrılır ayrılmaz, sahte Moody kılığındaki Barty Crouch Jr. olay yerine ulaştı. Babasının çapulcu haritasında belirdiğini ve Hogwarts arazisine girdiğini görmüştü. Planın çökmesine, babasının her şeyi itiraf etmesine yalnızca saniyeler kalmıştı. Önce arkası dönük olan tek tanık Viktor Krum'u ani bir sersemletme büyüsüyle bayılttı. Sonra hayatını karartan, onu yıllarca esir eden, herkesin önünde reddeden adamla babasıyla yüzleşti. Yılların ihmali ve nefretiyle dolu bir oğul, şimdi karşısında çaresizce duran babasına bakıyordu. Barty Jr.'ın içinde bir anlık tereddüt oldu mu? Muhtemelen hayır. O an hissettiği tek şey, efendisinin kutsal planını koruma zorunluluğu ve babasına duyduğu o kemikleşmiş, buz gibi nefretti. Tek bir avada kadavra laneti yetti. Bartemius Crouch Sr. hayatına adadığı kanunların en affedilmez lanetiyle, kendi oğlunun asasının ucunda, yasak ormanın kıyısında sessizce can verdi. Barty Jr. ortada bir ceset bırakamazdı. Bu, planı tehlikeye atardı. Soğukkanlılıkla, babasının cansız bedenini sihirle küçük bir kemiğe dönüştürdü ve onu yasak ormanın derinliklerinde, Hagrid'in kulübesinin yakınlarındaki taze kazılmış toprağa, isimsiz bir çukura gömdü. Böylece bir zamanların kudretli, korkulan, sihir bakanı adayı Bartemius Crouch'u yasak ormanın karanlık toprağında isimsiz bir mezara karıştı. Ölümü bir süre kimse tarafından fark edilmedi. Bakanlık, onun hasta olduğunu ve evden çalıştığını sanmaya devam etti. Percy Weasley onun adına mektuplar yazmayı sürdürdü. Ancak Voldemort geri dönüp Barty Jr.'ın kimliği ve tüm planı ortaya çıkınca Dumbledore gerçeğin acı parçalarını birleştirdi ve Crouch'un korkunç akıbetini anladı. Bu, kontrol edilemeyen hırsın, trajik ihmalin ve peş peşe verilen yanlış kararların ne kadar yıkıcı olabileceğinin en acımasız ve somut kanıtıydı. Peki, ardında böylesine karmaşık ve kanlı bir miras bırakan Bartemius Crouch Sr.'ı nasıl hatırlamalıyız? O, Voldemort'un karanlığına karşı savaşırken yolunu kaybeden trajik bir kahraman mıydı? Yoksa güce tapan, kendi çöküşünü kendi elleriyle hazırlayan kibirli bir anti kahraman mıydı? Gerçek, bu iki ucun arasında bir yerlerde yatıyor. Bir kanun adamı olarak Bartemius Crouch, şüphesiz olağanüstü derecede etkiliydi. Birinci Büyücülük Savaşı'nın en karanlık ve umutsuz günlerinde o bir düzen ve kararlılık sembolüydü. Onun demir yumruğu, korkudan felç olmuş bakanlık mekanizmasını harekete geçirmiş ve ölüm yiyenlere karşı somut adımlar atılmasını sağlamıştır. Ancak burada kritik ve ahlaki bir soru ortaya çıkıyor. Amaç, araçları her zaman meşru kılar mı? Crouch, seherbazlara affedilmez lanetleri kullanma yetkisi vererek adaleti sağlamak adına adaletin en temel ilkelerini ayaklar altına aldı. Sirius Black gibi masum insanların düzgün bir duruşma bile yapılmadan kanıtsız bir şekilde Azkaban'a gönderilmesine yol açan acımasız bir sistemin baş mimarıydı. Onun için adalet, gerçeği bulmaktan ziyade halkı tatmin edecek, hızlı, sert ve caydırıcı cezalar vermek anlamına geliyordu. Gözü zaferi olan hırsıyla o kadar dönmüştü ki, karanlıkla savaşırken onlardan biri gibi davranmaya, onların yöntemlerini kullanmaya başlamıştı. Bir baba olarak ise Bartemius Crouch, kelimenin tam anlamıyla tam bir başarısızlıktır. Bu, onun kişisel trajedisinin merkezinde yer alan, inkar edilemez ve acı bir gerçektir. Sirius'un o acı tespiti her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Ofisten arada bir erken çıkıp kendi oğlunu tanımaya çalışmalıydı. Crouch, oğlunu hiçbir zaman sevilecek bir birey olarak görmedi. Onu, kendi mirasını taşıyacak, kendi ulaşamadığı hedeflere ulaşacak bir proje, bir varis olarak gördü.
Ona ezici derecede yüksek beklentiler yükledi ama en temel insani duyguları, sevgi ve ilgiyi asla göstermedi. Bu kronik ihmal, Barty Jr.'ın ruhunda devasa bir boşluk yarattı ve bu boşluğu ona güç ve amaç vaat eden Voldemort doldurdu. Crouch Sr.'ın oğlunu tüm dünyanın önünde reddetmesi, bu sağlıksız ilişkideki son ve en ölümcül darbeydi. Onu Azkaban'dan kurtarması bile saf bir sevgi eylemi değil, daha çok bölmekte olan karısına karşı duyduğu bir görev bilinci ve kendi lekelenmiş itibarını toplumdan gizleme çabası gibiydi. Ve onu kurtardıktan sonra yaptığı tek şey, Azkaban'daki bir hapishaneyi kendi evindeki görünmez bir hapishaneyle değiştirmek oldu. Sonuç olarak Bartemius Crouch Sr., Harry Potter evreninin en karmaşık ve gri figürlerinden biridir. O ne saf bir kahraman ne de katıksız bir kötüdür. O, kendi hırsının ve esnemez prensiplerinin esiri olmuş, doğru olanı yapmaya çalışırken yolunu tamamen kaybetmiş trajik bir adamdır. Onun hikayesi, serinin en önemli temalarından birini acı bir şekilde vurgular. Yaptığımız seçimler, özellikle de sevgi ve nefret, düzen ve merhamet konusundaki seçimlerimiz, kaderimizi nasıl geri dönülmez bir şekilde şekillendirir. Crouch, düzeni sevgiye, gücü ve itibarı aileye tercih etti. Ve bu seçimler silsilesi, onu doğrudan kendi oğlu tarafından bir kemiğe dönüştürülüp gömüldüğü o isimsiz ve onursuz mezara götürdü. Ve böylece Bartemius Crouch Sr.'ın hikayesinin sonuna geliyoruz. Sihir Bakanlığı'nın en parlak yıldızlarından biriyken, yasak ormanın karanlığında unutulmuş bir adama, bir kemik parçasına dönüşen birinin hikayesi. Onun düşüşünün ardındaki sır perdesini araladığımızda cevap, onun sarsılmaz gibi görünen prensiplerinin altında yatan kör edici hırsında, ailesine ve özellikle oğluna karşı gösterdiği trajik ihmalde ve en önemlisi, karanlıkla savaşırken o karanlığın aynadaki yansımasına dönüşmesinde saklı. Barty Crouch Sr.'ın hayatı ve ölümü, bizlere gücün, kuralların ve sarsılmaz görünen bir ahlak anlayışının bile sevgi ve merhametle dengelenmediğinde ne kadar tehlikeli, ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren tüyler ürpertici bir ders niteliğindedir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Barty Crouch Sr. amacına ulaşmak için her yolu mübah gören, zor zamanların gerektirdiği sert kararları alan haklı bir savaşçı mıydı? Yoksa o da en az savaştığı karanlık taraftakiler kadar acımasız, hatalı ve günün sonunda kendi sonunu hazırlayan kibirli bir adam mıydı? Bu karmaşık karakter hakkındaki düşüncelerinizi, teorilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki bölümde duymayı çok isterim. Eğer Harry Potter evreninin bu gibi gri ve karmaşık karakterlerinin derinlemesine incelendiği bu tarz içerikleri seviyorsanız, bir sonraki analizde buluşmak üzere.